Nehirden Denize ile herkese selamlar. SavageGear'ın Thru Sandeel'i ambalaj içerisine iğnesi olarak yerleştirilmiş ve yanında bir adet tekli, bir adet de üçlü iğne ile takdim ediliyor. Dolayısıyla Sandeel gibi tek iğne ile kullanılacak kandırıcıların sudaki görsel etkinliği ister istemez ön plana çıkıyor. Nihayetinde tek iğnenin başarısını arttırmanın yolu yemi daha gerçekçi ve daha cazip gösterebilmekte yatıyor. Şimdi biz de bu programda, bu kayıtta bir iğnenin görsel açıdan daha cazip bir yem sunumu sağlamak adına tüyle donatılmasını ele alacağız. Ve sizlere SavageGear'ın Thru Sandeel'i özelinde bir üçlü iğnenin tüyle nasıl donatılacağını örneklemeye çalışacağım. Özellikle müşkül pesentliğiyle bilinen deniz levreği gibi veya ne kadar cevval sayılsa, ne kadar fevri davranışlarıyla tanınsa da esasen yemi inceleyen bir balık olarak lüferin ilgi göstereceği şeyleri düşünmek her oltacının hareket planının özünü oluşturmakta. Bir yem nasıl daha cazip hale gelir? Üzerinde kullanılan hele ki tek iğne ise nasıl avcı kabiliyetleri eksiltilmeden daha gerçekçi, daha organik bir şekilde sunulabilir? Şimdi biz de bu programda, bu kayıtta bir iğnenin görsel açıdan daha cazip bir yem sunumu sağlamak adına tüyle donatılmasını ele alacağız. Bu tip görsel donatımlar esasen çok da zor işlemler değiller, ancak bir el mahareti, bir yatkınlık elbette önemli. Burada izleyecekleriniz ise size işin başlangıcıyla sonlanması arasında dikkat edilmesi gereken noktaların pratiğini gösterme amacı taşıyor. İğneyi donatırken kullandığım tüyler su kuşlarına ait tüyler. Çünkü bu tüyler hav ve telek yapısı itibariyle yağlıdır ve su içerisinde kullanılan bir yem üzerinde yağlı bir tüy kullanmak yemin bozulmadan, daha doğrusu yapılan tasarımın bozulmadan uzun süre verimli bir şekilde kullanılmasını garanti eder. Bunun dışında herhangi bir kuşun tüyü de elbette kullanılabilir ama bir yağlı tüy kadar uzun ömürlü olmayacaktır. Bunu bilerek emek vermek gerekir. Mesela bu amaçla olta balıkçılığı esnasında kıyı gezilerimde rastladığım ve toparladığım su kuşlarına ait kanat ve örtü tüylerini ben kullanmayı tercih ediyorum. İşin esası yeterince bulduğumu da söyleyebilirim. Yaşadığım kent ve coğrafya itibariyle bir gölün kıyısına yakınım. Özellikle tatlı su havzalarında bu tip kuş tüylerine rastlamak çok daha kolay. Sizlere de tavsiyem herhangi bir amaçla, herhangi bir maksatla tatlı su havzalarına yaptığınız gezilerinizde etrafa bu gözle de bakmak ve bulabildiğiniz çeşitli tüyleri küçük büyük tek çift demeden toparlamak olur. Üçlü iğnenin her bir iğnesi arasındaki boşluğa gelecek şekilde pembe havları yerleştirerek bağlıyorum. Bu pembe havlar esasen dekoratif amaçla üretilmiş ve benim tek olarak elime geçen kaynağında bilmediğim bir tüyden alınıyor. İnce ve yumuşak havlu olduğu için daha dolgun, daha hacimli bir görüntü veriyor. Su altındaki ince akımlarda da kuvvetle dalgalanarak böyle güzel bir görsellik sunduğunu bildiğim böyle ince havlu parçaları dolgu ve hacim yaratmak için kullanmayı seviyorum.
Bağlama esnasında kullandığım ip genel anlamda sentetik değeri yüksek bir ip. Bağlama esnasında olup olmadık yerde kopmaması için bu tip mukavim ipler tercih etmenizi öneririm. Ben renk konusunda kullandığım tüylerle kompoze olabilecek açık sarı bir tonu tercih ediyorum. Sizler de ister yüksek karşılık yaratacak şekilde aksi renkler, isterse benim burada kullandığım gibi nispeten uyumlu renkleri rahatlıkla aynı amaçla kullanabilirsiniz. Bağlamanın sonunda işi bitirmek için attığımız düğümlerin açılmaması ve yaptığımız donatımın uzun süre dayanması için bağ grubu üzerine siyana akrilat türevi yani Japon yapıştırıcısı olarak bilinen kuvvetli akışkan bir likit yapıştırıcıyı, sıvı yapıştırıcıyı damlatarak düğümleri fikse edebilirsiniz. Aynı amaçla epoksi gibi daha ağır akışkan ve parlak görünümlü kimyasalları da kullanmanız mümkün. Bu tamamen tercihinize kalan ve elinizdeki olanaklara göre belirleyeceğiniz bir durum. Evet, SavageGear'ın ürettiği kum balığımız için tüyle donattığımız iğnemiz tamam. Tamamladığınızda masayı terk etmeden etrafa dökülen ufak hava ve tüy parçacıklarını temizlemek doğru olur. Çünkü kalkarken yarattığınız küçücük hava akımları bile bu parçacıkların uçuşmasına sebep olabiliyor. İğneyi güzelce köstekleyerek kandırıcı gövdesinden geçirdikten sonra işimiz bitmiş, yemimiz kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.